Sevgili dostlar, bugün benimle uzun süredir birlikte olan hemşirem Elif Hanım'la ilgili bazı işlemler yapacağız. Ve bunu sizlere göstermek istedim. Maalesef ki şu an yine bir mens öncesi bir dönemde gördüğünüz gibi akneleri çıkmış durumda ama onun için de kendisine hastalarımıza uyguladığımız akne lif peelinginden uygulayıp 2 gün içerisinde daha hızlı kurumasını sağlayacağız böylelikle. Dönemsel olarak böyle ataklar yaşayabilirsiniz. Özellikle 26 yaş öncesinde böyle şeylerin olması normal biliyorsunuz ki ama gene de cilt hijyeninize, temizliğinize daha çok özen göstererek, cildinizi kaşımayarak ve beslenmenize de özellikle menstrüasyon öncesi yani su tüketimi gibi, süt ürünlerini azaltmak gibi önem göstererek bir de probiyotik kullanarak bu sivilceleri biraz da azaltabilirsiniz diye ek tavsiyeler vereyim sizlere de. Şimdi ne yapalım diye birlikte konuşalım istiyorum sizlerle. Ve bunu da yaparken aynı zamanda yüzünü de çizmek istiyorum. Bakın şimdi. Hemşiremin tam burasında bir teardrop çizgisi oluşmuş durumda gördüğünüz üzere. Yine söylüyorum, daha önceki videolarımı da izleyin istiyorum. Göz altında eğer kişinin böyle bir torbalanma efekti varsa, yaşı kaç olursa olsun bu olabiliyor, genetik de olabilir. Uyku problemlerine bağlı da olabilir. Az su tüketimi ya da özellikle kahve tüketiminin daha fazla olması gibi, ekrana çok bakmak gibi, vitamin mineral eksikliği gibi durumlarda gözaltı torbanız artabilir. Gözaltı torbası olan hastalarda ya da torba eğilimi olan hastalarda ışık dolgusu uygulanmaz. Bunu herhalde binlerce kez söylemişimdir ama daha önceden dinlemeyenler varsa yine buradan beni yakalasınlar isterim. Sadece ne yapacağız? Teardrop dediğimiz şu bölgesine dolgu uygulayacağız. Bir de şuradaki epikandulut bölgesine yani göz dibinin şu bölgesine dolgu uygulayacağız. Ve gözünün şöyle biraz daha gergin gözükmesini sağlayacağız yapacağımız bu teknikle. Ve gözaltı yorgunluğunu birazcık gidermiş olacağız. Dolayısıyla bunu da simetrik hale getireceğiz sizlerle birlikte. Bunun için hemşireme Algenes marka gösteriyorum. Kalıcılığı ortalama 20-24 ay olan şekerden üretilmiş, aslında kırmızı alglerin içerisinde bulunan agarozdan üretilmiş bir dolgu tercih edeceğim arkadaşlar. Onun haricinde gelelim birlikte aşağı inelim. Aslında onun en ana problemi gördüğünüz gibi çene hattında arkadaşlar. Şurada bir boşluğu var. Burada bir sus işareti yaptığımda hafif bir geriliği var. Gördüğünüz gibi bu çene hattının köşeleri güzel gözüküyor bence. Şöyle bir düz hat çizecek şekilde düzenlenmesini, yani bir nevi çene kontürü düzenlenmesi yaparak bu hem gülüşümüze etki ediyor, hem yüzümüzün daha zayıf gözükmesine, daha profilimizin iyi gözükmesine etki ediyor biliyoruz. Yani V-lift dediğimiz biraz daha yüzümüzün lift olmuş ve daha zayıf gözükmesini sağlıyor. O yüzden böyle bir çene hattı düzenlemesi kendisine yapacağım. Şimdi gülümsemesini isteyeceğim kendisinden. Tam gül, rahat bırak kendini. Gördüğünüz gibi hafif bir gummy smile'i var. Dişleri falan çok sempatik, dudağının şekli çok sempatik olsa da çok hafif şu lip lift yapacak şekilde bu bölgeyi hafif kaldırarak, aynı zamanda da diş etlerini daha kamufle etsin diye bu bölgeye çok az bir dudak dolgusu koyarak üst dudağıyla alt dudağının yine kapanışının aynı hizasında olmasını bırakacak şekilde küçük minimalist bir dudak uygulaması da kendisine yapacağım. Bir de burnunun ucunda şurada bir hat görüyorum. Hem şurada minik hem de şurada minik bir hat görüyorum. Dudağımdan kalacak dolgu olacak. Onun için de kroma volümü tercih edeceğim. Onu da göstereyim size. Kroma volümü tercih edeceğim. Önce dudak çalışırken hafif bir kanülle çalışıp yine burun çalışırken de hafif bir kanülle çalışacağım. Sonra uç değiştirerek biraz daha şekillendirme yapacağım. Birazdan onları da göreceksiniz. Burun ucunu çok minimalist kaldırmak istiyorum. Daha pireti, daha ince gözüksün diye. Bir de konuşurken, gülerken bakın burun ucu hafif aşağı iniyor. O hareketi yap lütfen. Gördünüz mü? Her hastanın burun ucu böyle dudak çekme hareketi yaptığımız ya da gülümseme yaptığımızda aşağıya inmez. Buradaki kası biraz daha aktive ise ve burun ucu hareket ediyorsa şuraya yapacağımız küçücük bir botoksla o kasın daha aktif olmasını durduracak şekilde burun ucunuzda böylelikle konuşurken ederken aşağıya düşmüş görünümü vermemiş oluyor. Bu sayede de sanki botoksla birlikte burun ucu da biraz kalkmış gibi gözüküyor. Bu aslında bir kas
engelleme hareketinden kaynaklı bir görüntü arkadaşlar. Gerçekten efektif bir burun ucunuzu botoksla kaldırmış olmuyoruz. Ama buraya minimalist bir dolgu, buraya minimalist bir dolgu uygulamakla da aslında burun ucunu, bir de canım isterse buraya da yine botoks yaptığım yerin aynı zamanda arka cilt tarafına dolgu uygulamakla, tabanına yani burun köküne dolgu uygulamakla gene burnu biraz itebiliyorum. Dolayısıyla ameliyatsız burun dikleştirme, burun inceltme gibi ve yine gülüş açısından da bir gülüş tasarımı yaptığımızı hatırlatmak istiyorum sizlere. Bu bölgeye de kemik dolgulardan birini tercih edeceğim. Hani biliyorsunuz ki 1,5 ml'lik kemik dolgularımız mevcut. Onların rengi gördüğünüz gibi böyle daha saf bir renkte oluyor. Beyaz gri gibi renkte oluyor. Biraz daha konsantre dolgular ve 20-24 ay kalıcılığa sahip kemik üzerine yapılan ve kemik hattı verdiğimiz dolgular kendileri. O yüzden de dediğim gibi daha lineer, daha düz bir görüntü verebiliyoruz ve 20-24 ayda kalıcılığı hastayı daha çok memnun edebiliyoruz. Ama çenenin şu hattını biraz daha yuvarlaklaştırmak için, aynı elimde gördüğüm hamleyi yapabilmek için de tekrar yine kromadan tercih edeceğim. Kroma volümden burayı biraz daha böyle yuvarlaklaştırarak çene hattının yayvanlığını alıp yine V-lif görüntüsünü, yani şu gergin görüntüyü birlikte sağlamış olacağız. Hadi başlayalım, işlemlere koyulalım. Güzel bir nefes al, rahatla bebeğim. Evet. Bakın daha dolgumun yarısını uyguladım gördüğünüz gibi. Ama yaptığım teknikle bakın burayı ve burayı yükselterek göz altının dediğim gibi daha gergin gözükmesini ve yanaklarının da biraz daha lif gözükmesini sağladım. O yüzden dolgu dediğimiz malzeme daha önceden de konuştuğumuz gibi yüzünüze doğru teknikle enjekte edildiğinde birden fazla amaca hitap eden, yüzünüzde bir pürüzsüzleştirme, lifting etkisi sağlayabilecek şekilde istediğimiz canlı ve dinamik görünümü size katmış olabiliyoruz. O dediğiniz hani dolgudan korkan bir hasta kategorisi var. Bunu halen biliyorum. Evet, o hasta kategorisi dolgudan şöyle korkmakta haklılar. Yine söyleyeceğim. İyi ürün, iyi el, iyi bir doktorla birlikte bu işi yapıyor olmanız lazım. Çünkü bu işin yönetiminde doğru bir anatomi bilgisi, doğru teknik bilgisi, ürünün bile belki nasıl enjekte edileceği konusunda iyi bir hassasiyet gösterecek şekilde ve bunu iyi ayarlayabilecek şekilde bir bilgiye sahip olmak, dolgunun sizdeki ömrünün verimliliğinin daha iyi olması ve ilerleyen dönemlerde herhangi bir kalıntı bıraksın ya da bırakmamasın, bunun sizin yüzünüzde problem teşkil etmeyecek şekilde olması. Çünkü dolguların bazısı bağ yapısından ötürü kalıntı bırakır, bazısı da hiç kalıntı bırakmaz. İkisinin de geçerliliği vardır ama her markada ikisi de iyi diye bir şey yok. Yani şu daha iyi, bu daha iyi diye bir şey yok. Onu biz doktorlar arka planını, mutfağını çok iyi biliyoruz. O yüzden siz de biliyorsunuz ki işin bir geneli var. Hani daha pahalı, daha uzun süredir çalışmaları yapılmış ürünler, onayları hani daha iyi verilmiş ürünler her zaman için daha geçerli, doğru ürünler. Ne kadar iyi ehli doktorun eline verseniz de malzemenin biliyorsunuz ki önemi çok büyük. O yüzden bakın birazcık da sohbeti uzattım sizinle birlikte. Hiçbir ödem, şişlik yapmayacak şekilde, sadece hafif bir kızarıklığı var yüzünde iğne giriş noktamdan ibaret. Buraya da daha sonra kendisi deneyimli bir hemşire olduğu için buz uygulaması gerektiğini ve yüzünün üzerine yatmaması gerektiğini de biliyor. Dolayısıyla kendine iyi bakarak gündelik hayatına devam edecek. Dolgu uygulaması aslında gündelik hayatımızı etkileyecek bir uygulama değil arkadaşlar. Gelin şimdi diğer tarafını tamamlayalım. Evet. Bir nefes al. Nasıl hissediyorsun? Balon yükselmiş gibi. Evet, zaten öyle oldu. Tam olarak öyle oldu.